Merhaba çiçek severler. Bugünkü konumuz mum çiçeğinin bakımı ve çoğaltılması. Nefis, kokulu ve zarif çiçekleriyle gayet dekoratif ve kolay yetişen bitkidir. Aslında yetiştirilmesi çok kolay ama bilmeyenler çok fazla sulayabilir, çok fazla güneşe maruz bırakabilir ya da çok fazla gölgede tutabilir yanmasın diye. Gerekli ortamı sağladıktan sonra yetişmesi ve büyümesi çok kolaydır. Çiçekleri mumdan yapılmış gibi dekoratif bir hissiyat verir. Dekoratif koyu yeşil yaprakları vardır. Sarmaşık cinsinden olduğu için çubuklarla desteklemek gerekir. Eğer ki askılı bir saksıya ekilirse buna gerek kalmaz, aşağıya doğru da sarkıtabilirsiniz. Mum çiçeği için birkaç küçük detaya dikkat edersek ilkbahardan yaz sonuna kadar çiçeklerini açabilir. Bu görmüş olduğunuz mum çiçeği izlediğiniz gibi oldukça sağlıklı. Yaz boyunca çiçeklerini hep açmış ve şimdi Eylül ayında dahi çiçek veren, böyle ortamı coşturan, güzelleştiren ve nefis bir koku yayan çiçektir. Bir de maşallah demeden geçmeyelim. Allah nazarlardan sakınsın. Bu çiçek en fazla soğuk olarak 7 dereceye dayanır. Gelişme döneminde 16 derece ile 10 derece arası sıcaklığı sever. Aydınlık ancak güneş ışığını dik almayan yerleri sever. Nemli bölgelerde daha can bulur. Nemli bölgelerde can bulur dedik ama toprağının nemli olmaması gerekir. Yaz aylarında haftada bir sulayabilirsiniz. Kış aylarında ise 2 haftada bir su verebilirsiniz. Bu verdiğiniz su da çok fazla olmamalı kış aylarında. Kışın 7 derece olan yerde kalacaksa eğer toprağının ıslak olmaması lazım. Asıl ıslak olursa direkt çürümeye başlar ve mum çiçeği ölür. Soğuk sevmez dedik ancak sıcak da sevmiyor. Serin ortamlar hoşuna gider. Eğer güney illerinde yaşıyor iseniz ve kışın hava sıcaklığı 7'nin altına düşmüyor ise bu bitkiyi bahçede yetiştirebilirsiniz. Antiparantez bir şey belirtmek istiyorum. Yazın haftada bir sulayabiliriz dedik. Ancak yapraklarının kurumaması açısından bir spreyle yapraklarına 2-3 günde bir su püskürtebiliriz. Bu mum çiçeğinin yapraklarını daha sağlıklı tutacaktır. Bu çiçek susuzluğa çok dayanıklıdır. Çok uzun süre susuz bıraktığınızda yapraklar pörsüyerek bozulmaya başlar. Burada da size sinyal verir. Artık ben suyumu karşılayamıyorum ve ölmeye yüz tuttum diye. Eğer ki ölmediyse mum çiçeğinizi böyle bir durumda kurtarabilirsiniz. Mum çiçeği ile ilgili dikkat etmemiz gereken önemli bir husus da bitki çiçek tomurcuğuna durduğunda yerini değiştirmemeliyiz. Birçok çiçeğin, sardunyaların, ıtırın ya da mine çiçeklerinin solmuş çiçeklerini temizlediğimiz halde mum çiçeğinin solmuş çiçeklerini koparmamamız gerekiyor. Değerli izleyiciler, mum çiçeği ile ilgili çok fazla bilinmeyen başka bir detay da mum çiçeğinin gelişimi kaktüsün kök gelişimi gibidir. İlk etapta kökler saksıyı doldurmadan çok fazla yukarı doğru büyüme gerçekleştirmez. Mum çiçeğinin büyümesini istiyor isek mum çiçeğimizi kademeli bir halde yavaş yavaş büyük saksılara almalıyız. İlk etapta ekmiş olduğunuz büyük saksıda 3-5 yaprak ile aylarca bekleyecektir. Oysa ki küçük bir saksıya dikmiş olsaydınız bu çiçek çok hızlı büyüme sergileyecekti. Mum çiçeğinin çoğaltılmasına gelince daha evvelden çoğaltmış olduğum bizzat uygulamalı videomu tekrardan bu videoya ilave ettim. Onu izleyeceksiniz. Ama önemli bir püf noktası eklemek istiyorum burada. Yaprak olarak çoğaltılan mum çiçeklerinin ilerlemesi ve büyümesi biraz zor oluyor. Size birkaç tane yaprak topağı olarak çoğaltmış olduğum, köklendirmiş olduğum bitkiyi de orada gösteriyorum. Öyle bir bitki çoğaltırsanız işiniz daha kolay olacak. Yaprak çoğaltımı yaparsanız yapraktan da filiz verdiği gözlemleniyor. Yapraktan çok zor da olsa büyüme ve filiz verme
çok ufak saksılara ektiğinizde gerçekleşebiliyor. Normal 8 santimlik 10 santimlik çapta olan saksılara ekenlere baktığımızda 4 sene boyunca kök salmış ancak hiç filiz vermemiş, o yapraktan sıkılıp o yaprağı atan arkadaşlarla karşılaşıyoruz. Böyle bir durumla karşılaşmamak için 3-4 tane yaprağın olduğu bir topak halinde köklendirmek en mantıklısı. Velev ki yaprak köklendirdiniz, ziyan olmamasını istiyor iseniz, şansınızı denemek isterseniz onu da 5,5'luk küçük saksıya alarak bekleyebilirsiniz. Ama yapraktan gerek yok. Diğer söylediğim yöntem daha garanti yöntem. Mum çiçeğini uygulamalı olarak daha evvelden yapmış olduğum köklendirme işlemini yayınladığım bir videom vardı. Onu hali hazırda olduğu için bu videoma ekledim. Çoğaltılmasını o videodan izleyebilirsiniz. Dediğim gibi yaprak değil 3-4 tane yaprak toprağı tercih etmeniz sizin açınızdan daha iyi olacaktır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamanızı, bildirimleri açmanızı ve hala abone olmadıysanız abone olmanızı rica ederim. Sağlıcakla kalın, hayırlı günler dilerim. Videodan ayrılmayın. Merhaba çiçek severler, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz mum çiçeğini en iyi şekilde nasıl köklendiririz? Değerli çiçek severler, çiçekler yapraklarından devamlı buhar nem salarlar. Eğer ki biz dalından bir çelik kırdıysak kök oluşmadığı için yeterli suyu bünyesine çekemeyeceğinden sürekli yaprağından nem kaybederse yaprak sararmaya ve kurumaya yüz tutar. Kök salmasını beklerken yaprağı da korumak adına bu şekilde pet şişeler hazırlıyoruz. Ya da hazırladığım videoyu devamını seyrederseniz o videoda da yaprağın nemlerini nasıl koruyacağımızı sizlere anlattım. Şimdi asıl konuya gelelim. Bu güzel mum çiçeklerini köklendirirken neye dikkat etmemiz lazım? Yaklaşık 20 gün önce bu pet şişeleri hazırladım ve yaprakları toprağa gömdüm. Yaprak olarak gördüklerimde çok azıcık böyle kılvari bir kök oluşmuş. Küme halinde kopardığım yapraklar daha fazla gördüğünüz gibi köklenme sağlamış. Demek ki mum çiçeklerini köklendireceğimiz zaman küme halinde olan yapraklardan kopartıyor ve böyle toprağa gömüyoruz. Neticede küme halinde olan yapraklar daha hızlı, çabuk ve çok gür köklenmiş oluyor. Soldaki köklenmiş olan mum çiçeğini artık toprağa aktarabiliriz. Ama sağdaki yaprak olanları bir müddet daha bekletmek durumundayız. Sağlam kök oluşturmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra toprağa aktaracağız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamanızı, bildirimleri açmanızı ve hala abone olmadıysanız abone olmanızı rica ederim. Sağlıcakla kalın, hayırlı günler dilerim.